Teknolojinin gelişmesiyle birlikte müzikte de her şey dijitalleşmeye başladı. Uzun yıllardır prosesörler var ve bunların teknolojileri artık çok gelişti. Helix gibi, Kemper gibi prosesörler artık amfileri neredeyse birebir taklit eder hale geldi. Ve birçok gitariste, birçok grupta bunları hem sahnede hem stüdyoda, prodüksiyonlarında kullanıyorlar. Benzer şekillerde elektronik davullar ve davul pluginleri de birleşti ve birçok albümde gerçek amfi, gerçek çalınmış davul yerine dijital davullar ve prosesörlerden gelen gitar seslerini duyuyoruz. Modern müzik, özellikle modern rock ve metal müzik buraya doğru evrildi ve bu tabii sound'da, tınıda genel olarak da bir değişikliğe yol açtı. Dinleyicinin kulağı da artık buna alışmaya başladı. Bütün bu teknolojik gelişmelerle birlikte işte amfilerin, pedalların, bütün efektlerin bir prosesöre sığması, dediğimiz gibi bütün efekt cihazlarının, davul seslerinin, başka sample'ların bilgisayarda olmasıyla birlikte gitar teknolojisi de bunu takip etmeye ve kendini bu akımın içine dahil etmeye çalıştı. Ara sıra bazı arkadaşlarım yorumlara yazıyorlar gitarlarını tanıtır mısın diye. Ben de bugün bu gitarımı tanıtmak istedim. Aslında birçoğunuzun diğer videolarımdan aşina olduğu bir gitar bu. Line 6'in bir gitarı, JTV 59 diye geçen bir model. Dijital bir gitar aslında ama ben hiç o özelliğini kullanmadım videolarda. Normal, standart bir Les Paul gibi davrandım buna. Bu gitar şöyle çalışıyor. Şurada gördüğünüz bir piezomanyetik ve her teli ayrı ayrı algılayıp o sesleri dijitale çeviriyor ve o dijitale çevirdiği sesleri de sizin seçtiğiniz, verdiğiniz tona göre yorumlayarak başka bir ses olarak dışarı çıkarıyor. Örneğin videonun başında sitar sesi seçmiştim ve çaldığım melodiyi size sitar sesiyle duyurdu. Üzerindeki iki tane manyetik switch'i gibi görünen switch'le değiştiriliyor bu sesler. Demin sitar yapmıştık. Şimdi mesela banjo sesine bakalım. Sitar ve banjo yanı sıra akustik enstrümanları dönüştürebiliyoruz. Akustik gitar örneğin. Farklı akustikler var. Karakterini beğendiğinizi seçebiliyorsunuz. Benim tabii daha çok beğendiğim 12 telli olan akustikler. Şuradan seçtim. Bu arada bunu aktifleştirdikten sonra şuradaki manyetik switch'iniz artık gitar karakteri seçmeye yarıyor. Manyetik değiştirmiyor da farklı gitarlar seçebiliyorsunuz. Örneğin şu an bir 12 telli. Mesela bu bir akustik. Başka bir 12 telli gibi. Ben şimdi buradaki 12 telliyi kullanacağım. Bir kısmınızın bildiği gibi beste de yapan bir müzisyenim ve bu çalışmalarım dolayısıyla da bilgisayarımda bir sürü demom duruyor. Yayınlanmamış veya tamamlanmamış bir sürü demom duruyor. Bunlardan bir tanesi yıllar önce bu gitarı ilk aldığım zaman yaptığım bir demoydu. Etnik seslerini kullanarak etnik bir müzik yapmıştım, bir beste yapmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 3-3,5 sene civarı önceki bir kaydım.
anda gitardan gelen sesi duyuyorduk. Bu arada gitarla ilgili başka bir bilgi. Bu gitar pille çalışıyor. Eğer pili yoksa normal standart bir Les Paul olarak kullanabiliyorsunuz. Şu ses yani kendi sesi. Ve bu normal sesi de oldukça kullanılabilir bir gitar diye düşünüyorum. Birazdan zaten amfiyle bakacağız. Şu anda duyduğumuz sinyal direkt gitardan ses kartına gelen sinyaldi. Çünkü hem akustik gitar hem sitar hem banjo gibi amfiden geçmesini istemediğim sesleri kullanmıştım. Şimdi amfiden geçirelim. Clean tone ayarlayalım ve clean tone'da işte Strat'lara, Telecaster'lara bir göz atalım. Şu anda Helix prosesöründe bir Fender amfi ve önünde bir TS-808 modellemesi açık. Gitarımdan da bir Fender Stratocaster seçtim. Buradan başka modeller, başka manyetikler seçilebiliyor. Gördüğünüz gibi gitarın karakterine oldukça yaklaşıyor, veriyor. Şimdi bir Telecaster deneyelim örneğin. Gelelim bir Les Paul'e. Gördüğünüz gibi manyetikler kuvvetleniyor Les Paul'ü aldığı zaman. Tabii bu gitarın çok güzel özelliklerinden birisi de akort düzenini tek bir düğmeyle değiştirebiliyor olmanız. Mesela şu anda standartlı drop D yapalım. Ve bu arada daha farklı bir amfiye bakalım. Daha kuvvetli, daha distortion'lı bir amfi, daha distortion'lı bir tona geçeceğim. Gitarım aslında standart tuning'de ama üzerinden ayarladığım drop D sebebiyle en üst teli D'ye çekti. Ve buradan başka tonlar da ayarlayabilirim. Mesela tam ton pes, yarım ton pes. Ya da drop re bemol. Bunu bu arada sizin duymadığınız ama benim duyduğum şöyle bir şey var. Gitarın kendisinden standart tuningle ses çıkıyor ama hoparlörlerden ve kayda giden ses tam ses pes olduğu için ben ikisinin karma karışık duyuyorum şu anda. Kayıtta daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve bariton gitar bile yapabiliyoruz. İçinde birçok ses var. Akustik, hollow body akustik, 12 telli akustik, 12 telli elektrik Rickenbacker'lar, modellendiği gitarlar da belli. İşte Firebird'ler, caz kasa gitarlar, caz gitarlar.
Telecaster'lar, Strat'lar, Les Paul'ler, yani birçok gitarı modelleyebiliyorsunuz aslında bu gitarla. Tabii ben şu an çalarak, seçerek kaydettim ve amfiden geçirdim. Şimdi bir de kendi sesini kaydedeceğim. Siz de karşılaştırmış olursunuz dijital seslerle kendi organik sesi, yani gerçek manyetiklerden geçen sesi arasındaki farkı. İşte size ne kadar dijital geliyor, ne kadar organiğe yakın, bunu değerlendirebilirsiniz. Şu anda gitarın kendi sesi, kendi manyetiklerinden gelen sesi dinliyorum. Siz nasıl buldunuz? Dijital seslerle gerçek sesleri karşılaştırdığınız zaman ne düşünüyorsunuz? Ve bu dijital teknoloji sizce nereye gidecek? Bütün enstrümanlarımız dijital mi olacak? Aynı tadı alabilecek miyiz ya da daha farklı tadlar mı alacağız? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenerek destek olmayı unutmayın. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü müzikle ilgili, gitarla ilgili videolar yapıyorum ve bunlardan anında haberdar olabilirsiniz. Instagram kullanan arkadaşlarım beni Instagram'da takip edebilirler. Hesabım Deniz Sayman Rock. Siz de gitaristliğinizi geliştirmek istiyorsanız, müzik teorisi, müzik prodüksiyonu, vokal gibi konularda birçok içeriğe ulaşmak istiyorsanız Müzik Üniversitesi'ne bir göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, rock'n'roll'la kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.